Bilinen en eski medeniyet Sümerlerdir. Sümerlerin M.Ö. 4000 ile M.Ö. 2000 yılları arasında Mezopotamya bölgesinde yaşadıkları genel kabuldür. Yazıyı M.Ö. 3200 senelerinde Sümerler bulmuştur. Peki Sümerlerin tamamı Türk müdür? Gelin görelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Bu soruya evet ya da hayır demeden önce objektif olmak adına hatırlatmakta fayda var. Birçok kavmin bir arada yaşadığı bir dönem bu. Ama Sümerce'de Türkçe alıntı kelimeler olduğu ve içlerinde hatırı sayılır derecede Türk olduğu kesin. Zaten Sümerlerin son dönemlerinde birçok şehir beyliklerinden ve ayrı soylardan oluşan bir medeniyet olduğu ve hiçbir zaman tek bir krallık olmadığı biliniyor. Yalnız dönem dönem birisi diğerlerine üstün gelmiştir. Şimdi burada dikkat edilecek husus Sümerce'nin Türkçe'ye benzemesidir. Sümer dili ile Türkçe arasında birçok ortak kelime çıkmıştır. Tesadüf olabilir mi? Türk dil bilimci Profesör Doktor Osman Nedim Tuna, Sümer ve Türk dillerinin tarihi ilgisi ve Türk dilinin yaşı meselesi adlı kitabında Sümerce ve Türkçe arasındaki ilişkiyi karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Yazarın tezi, her dilde başka dilden ödünç sözcük bulunabileceğidir. Nitekim Sümerologlar da, örneğin Landsberger, vaktinde Sümerce metinlerde geçen ama Sümerce olmayan, daha kuzeydeki yani Anadolu'nun doğusu bir kavimden alınmış olabilecek kelimeleri listelemiştir. Yazar işte o kelimeler üzerinde çalışır ve dil bilimsel yöntemlerle onlardan 166 tanesinin Türk dilinin sözcükleri olduğunu savunur. Sümerce ve Türkçe çok fazla benziyor. Ama Sümerler Türk mü denildiğinde Türk diyemeyiz. Profesör Doktor Osman Nedim Tuna, ileri sürdüğü delillere dayanarak Türkçenin en az 8500 yaşında olduğunu hesaplamıştır. Görüşlerine dair bazı eleştiriler gelmiştir. Ancak Profesör Doktor Osman Nedim Tuna verdiği görüşleri desteklemek ve tesadüfi olmadığını ispatlamak için Sümerce ile Türkçenin karşılaştırılmasında matematiksel yöntemler kullanmıştır. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ve Türkolog Reha Oğuz Türkkan ile ayrı ayrı yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Sümer ve Türk dillerinin tarihi ilgisi ve Türk dilinin yaşı meselesi adlı Türkçe Çağatay Türkçesi ile Sümerce arasındaki benzerlikleri açıkladığı eseri yaklaşık 20 yıllık çalışmalarının tamamını kapsamaktadır. 1962'de doktora için gittiği Amerika'da bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırmış ve 1982'de çalışmalarını topladığı Sümer ve Türk dillerinin tarihi ilgisi ve Türk dilinin yaşı meselesi adlı eserini 6 başlık altında toplanmıştır. 1. Giriş 2. Sümerce Türkçe ses denklikleri kurallar 3. Malzemenin tartışılması metot ve yorum 4. Sonuç 5. Son söz 6. Bibliografya ve kısaltmalar. Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda Sümer ve Türk dillerinin tarihi ilgisiyle Türk dilinin yaşı meselesi adlı kitabı için kendisine Türk diline üstün hizmet ödülü ve onurluk verilmiştir. Peki Sümerlerin önemi ne? Kısaca değinelim. Bakınız, biraz sonra vereceğim bilgileri sırf objektiflikten şüphe duyulmasın diye yabancı kaynaklardan atıyorum. Siz de istediğiniz yabancı kaynağa lütfen bakın. 1. Yazıyı Sümerler bulmuştur. Bu zaten medeniyetin başlangıcı kabul ediliyor. 2. Matematik bilimini Sümerler bulmuştur. 4 işlemi bulmuşlar, çarpma bölme cetvelleri hazırlamışlar. 3. Geometrinin temelini Sümerler atmıştır. Dairenin alanını hesaplamışlar. 4. Astronomi bilimini Sümerler bulmuştur. Falları, burçları ilk Sümerler bulmuştur. 5. Sümerler çanak çömlek yapmayı ve maden işlemeyi biliyorlardı. Şıkları incelerken tekrar hatırlatmam lazım. Tarih en az M.Ö. 3200 ve sonrası. Yazılı tarih diyelim. 6. Tekerleği icat eden Sümerlerdir. Bu konuda Orta Asya kısmıyla bağlantı görülecektir. 7. Sulama sistemleri kurmuşlar, ilk barajları yapmışlardır. 8. Takvim kullanan ilk Sümerlerdir. Ay ve yıldız bazında takvimi icat eden onlardır. Ayı 30 gün, yılı 360 gün hesaplamışlardır. 9. Güneş saatini icat eden Sümerlerdir. 10. Tarihte ilk yazılı hukuk kurallarını Sümerler oluşturmuştur. Fidye bedel sistemine dayanan bir kanun hazırlamışlar. Ve daha niceleri. Tarihçiler Sümerlerin Orta Asya ile bağlantısını tespit etmişlerdir. Orta Asya'dan geldikleri veya bağlantılı oldukları söylenmektedir. Sümer döneminde 21'i büyük olmak üzere yaklaşık 35 şehir ve kasaba vardı. Bunlar arasında Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur sayılabilir. Burada özetle hemen herkesin kabulünü tekrarlayalım. Sümerlerin Türkçe'ye çok benzer bir dil konuştukları neredeyse kesindir. Ancak hepsi Türktür demek kesinlik arz etmez. M.Ö. 2000'li yıllar ise artık Türk devletlerinin tarih sahnesine çıkmaya başladıkları devirdir diyebiliriz. Anadolu, M.Ö. 2250.
tarihten söz eden hem de Anadolu'da söz eden ilk yazılı belgelerden biri bu yıllara aittir. Bu belge daha evvel 1938 yılında Alman filologlar tarafından neşredilmiş fakat nedense unutulmuştur. 3 nüshasından birisi Anadolu'da Hattuşaş Devlet Arşivinde bulunan ve Akkad Kralı Naram-Sin tarafından yazdırılan bu tablette Akkad Kralı kendisine karşı ayaklanan Sümerlerden kalan 17 şehir devletinin adlarını verirken Hatti Kralı ile birlikte bu ittifakta Türkiye Kralı İlşunail ismini de zikretmektedir. Milattan önce 2350, milattan önce 2150 arasında Mezopotamya'da çok büyük bir imparatorluk kuran Akkad Kralı Naram-Sin, Şartam-Hari metni olarak bilinen ve mücadelenin kralı anlamına gelen 3 nüshasından birisi Hattuşaş arşivinde KBO 3-13 sıra no'su ile kayıtlı belge. Kaynakta 17 Anadolu kralından bahsederken Türkiye Kralı İlşunail isminden bahsetmektedir. Milattan önce 2000'li yıllarda hem de Türk adıyla Anadolu'da bir devlet olduğunun kanıtı olan bu yazıtın 15. satırında geçen bu ifade zaten daha evvel başlattığımız tezin doğruluğunun kanıtıdır. İlk 7 satırı kırık olan metin 8. satırdan itibaren şöyle devam etmektedir. 8. Bana karşı bütün memleketler isyan ettiler. 9. Guşua Kralı Anmanailu, Pakki Kralı Barma Nailu. 10. Ulluvi Ullama Kralı Lupa Nailu. Sonra Kralı İnmi Paylu. 11. Hatti Kralı Pampa, Kaniş Kralı Zibani, Kralı Nurdagan. 12. Amurru Kralı Varuvas, Paraşi Kralı Tişenki. 13. Armanu Kralı Mudakina, Sedir Dağları Kralı İşkippu. 14. Larak Kralı Urlarak, Nikku Kralı Urbanda. 15. Türkiye Kralı İlşunail, Kursa Ura Kralı Tişbinki. 16. Toplam 17 kral ki onlar savaşa girdiler ve ben onları vurdum. 17. Hurilere karşı bütün orduyu seferber ettim ve sonra tanrılara şarap takdim ettim. 18. O zaman savaşçılarıma binlerce düşman askeri hiç mukavemet etmedi. Metnin çok bozuk olan arka yüzünde geceleyin düşman karargahına bir baskın yapıldığı ve onların yenilgiye uğratıldığı anlatılmakta. Alınan ganimetlerden eksik cümleler halinde bahsedilmektedir. Bu belgenin iki önemli noktası vardır. 1. İlk Türk adıyla kurulan devlet Göktürk Devleti değildir. 2. Türkler Anadolu'da belgesiyle sabit en az 4200 yıldır vardırlar. Sümerce Türkçe arasındaki yüzlerce ortak kelimeyi delil kabul etmeyenler için bile M.Ö. 2100'lerde Anadolu'da bir Türk devletinin varlığı belgelidir. İşin bir diğer ilginç yanı bu Naram-Sin'in Hazreti İbrahim döneminde yaşayan Kral Nemrut olduğuna dair söylentilerdir. Profesör Doktor Ekrem Memiş'in kitabında bu belgenin tam metnini görebilirsiniz. Bu kitapta Profesör Doktor Ekrem Memiş, bu Türkiye Krallığını Yafes'in torununun kurduğunu da iddia ediyor. Ayrıca Fırat kıyısında Mari bölgesinde ele geçirilen bir diğer tabletlerin M.Ö. 4000, M.Ö. 2000, 13 tanesinde Turukku adlı bir kavimden söz edilmektedir. Sadi Bayram bu tabletlerin Türkçe tercümelerini yayınlamıştır. Önce Sümerlerin, daha sonra da Asurlular ve Babillilerin egemenliğinde kalan Mari şehri, bugünkü Suriye sınırları içerisindeki Tel Hariri kentidir. Fransız Arkeoloji Enstitüsü'nün 1933-1939 yılları arasında yaptığı kazılarda ortaya çıkarılan Mari şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda Asurlulara ait M.Ö. 1870, M.Ö. 1740 yılları arasında yazılmış birçok çivi yazılı tablet bulunmuştur. Bugün Louvre Müzesi'nde sergilenen Akkadça yazılmış bu tabletlerin metinleri Fransızca tercümeleriyle birlikte George Dostin tarafından 1950 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. 4 cilt halinde yayınlanan bu Mari tabletlerinin 13 tanesinde toplam 22 defa Turuku, Turukku, Turukki ve Turuk biçiminde bir kavim adı geçmektedir. Bu tabletlere şöyle birkaç örnek vermek mümkündür. 16 numaralı tablet. Uyuyanları uyandıran ve uyandırdıklarına hiç tayın vermeyen Turukkular gibi yapacağız. 21 numaralı tablet. Bu akından beri Turukkuların sayısı fazla görünmüyor. Fakat artabilir. Onlar gelmeye devam edecekler. 22 numaralı tablet. Bana yazdığın Turukkularla ilgili haberler değişti. 23 numaralı tablet. Bana Turukkular hakkında yazmıştın. Turukkuların çıkış hareketinde bulundukları gün çok meşgul olduğumdan sana haber veremedim. 87 numaralı tablet. Kral bana her şeyden önce Turukkuların hücum ettiklerini, Nitim'i kuşattıklarını yazdı. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan, savaşçılıkları ile Orta Asya Türk akıncılarını andıran, ana merkezden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta
yaklaşıp düşman ordugahlarına saldıran bu Turukkular Türk'ten başka kim olabilir? Turukku ve Turuk hızlı okumayla hangi milletin ismine benzemektedir? Daha verilecek birçok örnek var. Lakin bu ve benzer birçok belgeli tarihi araştırmayı meraklıları zaten inceleyecektir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.